Hem eğitimle ilgili yüksek öğrenim, üniversiteler, daha üst bilinç, hem de işte yurt dışı, yabancılar, seyahatler, hukuksal konuları buradan görebiliyoruz. Biraz daha böyle üst bilince, uzaklara doğru giden böyle. Neye çok çaba koyuyorsam orada aslında bir öğrenme de söz konusu. O zorluklarla gelmiş olan gezegen de bize onu öğretiyor aslında. Özellikle kişisel gezegen. Yani hangi evlerdeyse bu gezegenler, demek ki biraz bilincimi oraya koyacağım Güneş'te. Merkür'se demek ki ben orada öğrenirim. O konular benim için ilgimi çekecek, onları konuşacağım. Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi astrolog Sevim Hanım. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Videolarınızı izledim YouTube'da. Çok güzel bir anlatımınız var. Tam da böyle astroloji sembolizminden insanların faydalanması gerektiğini düşündüğüm bir noktada sizin o naif anlatımınızı görünce dedim ki lütfen gelin program yapalım. Teşekkür ediyorum siz de geldiniz ve bugünkü başlığımız aslında kozmik kimlik diyeceğiz. Onun altında da astrolojiden nasıl faydalanabiliriz'in detaylarına giriyor olacağız. Astroloji sembolizminden yani. Ama öncesinde kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız? Nasıl buraya geldiniz? Şimdi ismim Sevim Ünal. Aslında yolculuğum astrolojiye biraz kendisi çıktı diyeyim. Hemşireyim. Sağlıklı yaşam koçluğum var. Reiki enerjisi eğitimi almıştım. Sonra 2 yıl felsefe okudum. Derken yani bu yolculuk bir yere çıkacak da elbet. Sonra astrolojiyle karşılaştım. Ayrıca eğitmenliğim var. Yardım eğitmenliği yapıyordum falan. Derken astrolojiyle tanışınca, ki bir hobi olarak başladı aslında bende. Hani insan böyle amacını bulunca der ya, ha bu yolculuğu bunun için yapmışım. Bende öyle bir his uyandırdı. Fayda gördüm. Gerçekten öyle. Fayda görünce de hani beni gerçekten tanıyanlar bilir. Bir şeyden fayda gördüysem öyle çok hevesle onu paylaşmak isterim. Astroloji de böyle başladı ki benim sayfamı açtığımda ilk videolarım şudur. Arkadaşlar lütfen gezegenlerinize bakın. Evler nerelerde, bunlara bakın. Çok kolay, ben bunu size söyleyeceğim ve gidin dinleyin. Hayatınızla ilgili size çok güzel bilgiler veriyor astroloji diye. Böyle kısa kısa videolarım var. Ne güzel. Yani hobiyle başladı diyeyim. 5 yıllık bir süreç benim için. Eğitimi Öner Döşer'den aldım. Bunu özellikle söylemek isterim. Çünkü astroloji biraz çok şeye açık bir dal. Her hani böyle disipline bilgiler birbirini tamamlar ya. Astroloji de öyle. O yüzden eğitimi nasıl aldığınız, bunu nasıl oturttuğunuz, orada etik nasıl kullandığınız çok önemli oluyor. Ve ben Öner Döşer'den aldığım için de çok hani işin içinde ilerledikçe de faydasını görüyorum. Amacımız insanlara fayda sağlamak. Harikasınız. Şimdi kozmik kimlik diye tarif ettiğinizde benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü hani daha önce böyle bir tanımı duymamıştım. Ve dedim cuk diye de oturuyor gerçekten. Nasıl insanın kendi doğduğu yerin bir kimliği varsa, işte ülkenin bir nüfus cüzdanı varsa, gerçekten kozmik kimliğiniz de sizi başka bir alandan, enerjisel alandan belki tarif eden bir karşılık gibi. Siz nasıl açıklıyorsunuz bunu? Oradan başlayalım. Şimdi şöyle, o kimliğin, kozmik kimliğimiz derken ben astroloji dediğim gibi yaparken kendi haritamdaki işte gezegenleri hangi evlerde baktım. Sonra bunlar sembol. Bunlar benim hayat alanlarımdaki düştüğü alanlara baktım. Şimdi bazı gezegenler, birazdan bahsedebiliriz onlardan. Bazı gezegenler iyicil ve size fayda sağlarken bazı gezegenler, ben kötücül demek bile istemiyorum, sorumluluk getiriyor ve kabullenmemiz gereken şeyleri söylüyor. Şimdi bunu fark edip, yani her yıl 3 yıl eğitim alıyoruz ve her yıl büyük farkındalıklar getirdi bana. Şimdi bu o kadar hoşuma gitti ki şey gibi düşündüm. O zaman böyle düşünmüştüm. Ya dedim, bizim yani çok 100 yıl önce hiç kimsenin kimliği yoktu değil mi? Şimdi kimliğimizi elimize alıyoruz, gösteriyoruz. Diyoruz ki işte benim adım Sevim Ünal, işte şuradayım falan, kan grubum şu gibi bilgiler var içinde. Aslında dedim astrolojik olarak da harita bize bazı bilgiler veriyor. Yürümemiz gereken yol bize ne fayda sağlar? Ya da hangi tarafa gidersek biz amacımıza daha kolay ulaşırız ki amaca ulaşmak mutluluk getiren bir şey zaten. O yüzden buna kozmik kimlik dedim. Ve bunun yolu nedir? Kafamda da öyle oturdu. Çünkü ilk başladığımda ilk yıl bana nasıl duygu hissettirdi? Sadece siz gezegenleri öğreniyorsunuz. Ev yerlerini, yani ev diyarları dediğimiz bu hayattaki konuları, nerelerde o konuları işleyeceğini, hani bu gezegenler hangi sahnede rol alacaklar, bunu gösteriyor. Ha dedim, demek ki sadece bu kadarcık bilgiyle de insanlar
benim konum şu, şurada daha güzel akan konular var ama şurada bazı kabullenmem gereken şeyler varı görebilir. Yani yol farkındalığı artıran bir şey diye düşündüm çünkü bana öyle oldu. Yani öyle de devam ediyorum. Hakikaten amacımız hem farkındalığımızın artması hem de kazandığımız bu şeylerle birlikte de insanlara yardımcı olmak oluyor tabii ki. Yani astrolojiden o zaman nasıl faydalanalım sorusunun cevabını da biraz başlamış gibi olduk. Dediniz ki o zaman bir harita çıkarmak gerek. Şimdi şöyle, ben danışmanlık veriyorum ve insanların en büyük kaygılarının şu olduğunu görüyorum Münevver Hanım. Yani dinliyorlar, bir sürü yerden bir sürü şey dinliyorlar ve astroloji öyle bir konu ki daldıkça dalarsınız ve çok konuşabilirsiniz. Aslında konu sizin çok konuşmanız değil, sizin neyi ne kadar özetle o insana söyleyebildiğiniz, o insanın ne kadar farkındalığını arttırdığınız. Şimdi bunu çok kafa karıştırarak yaparsanız faydadan çok zarara girer. O yüzden insanların zorlandığı konu şu, kimden dinleyeyim, neye göre dinleyeyim, ne doğru ne yanlış, nasıl seçeyim, tamam mı? Orada söylediğim ki ben bunu şeyde de diyorum ya, her seferinde de paylaşıyorum insanlarla. İnternet üstünde birçok yerde horoskop hesaplama, işte astro.com birçok site var. Doğum tarihlerini ay, yıl, gün olarak, saat olarak ve doğum yerlerini girdiklerinde sadece bu bilgiler yeterlidir. Onlara bir harita çıkaracaktır. Yani şöyle harita çıkaran şeyleri seçerlerse yuvarlak zodyak dediğimiz daha kolay olur. Orada evleri daha rahat görürler. Ve ona bir baksınlar şöyle. Saatlerini net biliyorlarsa bu çok güzel. Genelde annelerin bilgileri doğru çıkıyor. Ben rektifikasyon yaptığımda bu sonucu alıyorum. Annelerini şöyle bir yoklasınlar. Ve aldıkları o haritaya bakacakları birkaç şey var. Aslında sadece sembol görüyoruz orada. Ben ne yapacağım bunlarla demek yerine şöyle denebilir. Orada yazacaktır Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu diye. Şimdi bakacakları ilk şey şu olsun. Yükselen dediğimiz bir derece var. Doğduğumuz andaki gökyüzünde derece nereyi gösteriyor? Hangi burçta? Birincisi bunu bilmek şu fayda getiriyor. Birincisi insanlar bizi baktığımızda yükselenle görüyorlar. Bizim iklimlerimiz. Nereye çekiliyoruz? İlk baktıklarında bizi nasıl görüyorlar? Biraz fiziksel özellik falan da verir, tamam mı? İkincisi biz evleri, zodyak konumunu yükselene göre değerlendiriyoruz her hafta ya da her gün ya da aylık değerlendirmelerde. O yüzden bir insan yükselenini bilirse, ben eğer bir şeyden bahsedip işte Koç burcunun bu hafta böyle böyle etkileri var diyorsam onun 7. evindeki bir gezegeni gördüğüm için söylüyorum ya da 5. evindeki bir gezegeni gördüğüm için söylüyorum. O yüzden yükselenimiz bir kere temel noktamız. Bazı şeylerde, bilgilerde şu bilgi de var elimizde. Yükselenini bilmeyenler güneşlerini merkeze alıp da bakabilirler. Bu da işleyen bir şey. Fakat tabii ki astrolojide giderek gelişen, yenilenen bir disiplin. Yani bu 2 yıl, 3 yıldan bahsetmiyorum. 100 yıllardan bahsediyorum. Aslında 100 yıldır da insanlar şeyi bulmuş durumda. Yani yükselen bilmek bize daha çok şey getiriyor. Orada bir derece var. Daha çok bilgi veriyor bizle ilgili. Bunu söylemiş olayım ama bilmeyenler için güneşi de 1. ev olarak kullandığımız için güneş burcuna göre de dinleyebilir. İkincisi, evlerine bakabiliyorlarsa ki açtıysak eğer elimizde böyle bir horoskop varsa zaten göreceklerdir. Yükselen dediğimiz şey zaten 1. evi gösterir ki orada rakamlar vardır böyle 1, 2, 3, 4 diye. 1. ev bizim kişisel alanımız, sağlığımız, her şeyimizi, görüntümüz, iklimlerimiz, amaçlarımız bizimle güdülüyor. Bunun gibi şeyler bilgi veriyor bize. 2. ev aslında hem bizim maddi alanımız hem de değerlerimiz. Hatta bize yardımcı olan insanlar değil. Böyle menkul değerler, taşınabilir değerler değil. 3. evimiz yakın çevremiz. Giderek böyle harita açılacak, genişleyecek, tamam mı? 3. ev bizim yakın çevremiz. İşte kardeşlerimiz, komşularımız, ilk eğitim yıllarımız, kendi bilincimizi nasıl oluşturuyoruz? Bunu anlatıyor bize. Konular çok geniş de ben çok kısaca Evet. Anahtar kelimeleriyle söylüyoruz. Yoksa dediğiniz gibi bir sürü onların alt başlıkları var. Aynen. 4. eve geldiğimizde artık hangi eve doğduk, hangi aile, köklerimiz ne gibi bilgiler veriyor bize ki burası çok önemlidir. 1, 4, 7 ve 10. evler çok önemlidir. Haritanın aksıdır deriz. Ona en sonunda bahsedeyim, hatırlatın eğer bahsetmezsem. Ve ailemizle ilgili bilgi verir. Daha çok burası babayla ilgili bilgi verir. Köklerimiz daha çok böyle genetik olarak da köklerimizi anlatır. Yerleşim, taşınma falan buradan bakılır. 5. ev artık biraz böyle şeye açılıyoruz aileden çıkarak kendi yeteneklerimiz, ilk aşk ilişkiler, çocuklar, ilişkiler ve eğlence evidir aynı zamanda burası. Eğlenceye, hobiye nasıl bakıyoruz, nerede yeteneklerimiz var, yetenek evi deriz.
Altıncı eve geldiğimizde biraz daha böyle genişleyerek iş alanını oluşturan, günlük rutinleri oluşturan dışarı çıkıyoruz. Günlük rutinimiz nasıl akıyor? İşe nasıl bakıyoruz? Çalışanlarla ilişkimiz nasıl? Aynı zamanda burası evcil hayvanları anlatır, küçükbaş evcilleri. Bir de sağlıkla ilgili bir alanı gösterir bize. Hem kolektifte hem de kişisel alanımızda. Ailemizin yakınlarının sağlığını da gösterir, onlarla ilgili bilgi de verir. 7. eve geldik. Önemli olan birinci evin karşısındaki 7. ev. Şimdi birinci ev bensem, 7. ev artık sen. Senle kurduğum iletişimi gösteriyor. İkili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar aynı zamanda tam karşında olduğu için açık düşmanlıkları da gösterebilir bana. Danışmanlıklar da buna dahildir. Merhaba dediğimiz herkesi içine alacak bir alandır burası. Sonra 8. eve geliyoruz. Burası artık biraz diğerlerinden kazançlarımızı gösteren, para evi, işte aslında biraz daha okült bilgilerin olduğu, derinleşmenin olduğu, işte krizlerin de olduğu bir ev bize bunu gösteriyor. Miras konularını da biz buradan görürüz. Mirasla ilgili davaları filan. Aynı zamanda seksle olan ilişki, oradaki cinsel eğilimler, cinsellikle ilgili bilgiler verir bize. Dönüşümle de ilgilidir bu ev. 9. eve geldiğimizde birazcık daha açılıyoruz. 3. evin tam karşı tarafında olduğu için 3. ev yakın çevreydi. 9. ev artık uzaklar. Hem eğitimle ilgili yüksek öğrenim, üniversiteler, daha üst bilinç, hem de işte yurt dışı, yabancılar, seyahatler, hukuksal konuları buradan görebiliyoruz. Biraz daha böyle üst bilince, uzaklara doğru giden bir yer. 10. eve geldiğimizde iş, yani okuduk, üniversiteye geldik, şimdi iş ve meslek alanı, görünür olduğumuz alan. 4. ev aileydi. Tam karşı tarafındaki 10. ev bize görünür olduğumuz toplumdaki yerimizi gösterecek bize. Orada bir de MC dediğimiz bir noktamız var. İnsanlar bizi nasıl görüyor, hangi kimlikle görüyor? Oradaki burç ve işte gezegenler söyleyecek bize bunu. Hangi mesleği seçiyoruz, nasıl yaparız bunu, meslek alanımız nasıl işleyecek? Sonra 11. eve geliyoruz. Artık biraz sosyalleşme de başlıyor orada. 11. ev arkadaşlıklar evidir, gruplar, organizasyonlar. Aynı zamanda biz böyle şans ve umutlar evi de deriz ve kazançlarımızı da gösterir. 2. evle birlikte 11. ev, çünkü meslek alanının 2. evidir orası. Meslekten, işten nasıl kazanıyoruz? 12. eve geldiğimizde artık tekrar doğuşa hazırlayan da bir ev olduğu için 12. eve biz kapalı alan da deriz ve kapalı olanları, işte sağlıkla ilgili de biraz bilinçaltındaki psikolojik olarak sağlık konularını gösterir. Gizli yetenekler buradan bakarız. İşte hastaneler, hapishaneler kapalı bir alandır ve orada da kapalı düşmanları gösteren bir evdir aynı zamanda. Buralarda eğer biz evlere baktık. Sonra gezegenlerimiz var. Bu gezegenler hangi evlerde ne yapıyorlar? Ona bakacağız. Yani mesela diyelim Güneş'im işte gitmiş 3'e yerleşmiş. O bana ne anlatıyor Evet. gibi bakmaya başlayacağız. Çünkü az önce dediniz ki Aynen. 3 yakın çevre, işte ilk öğrendiğiniz eğitiminiz gibi bazı böyle anahtar kelimeler söylediniz ki zaten dediğim gibi günümüzde o kadar iletişim ve bilgiye ulaşım var ki bir yazsalar bir sürü, 3. ev konusu Tabii. nedir diye yazsalar bir sürü şey çıkıyor. Kitaplar da meraklılar okuyabilirler. Gerçekten kendilerini kendi başlarına analiz etmeye başlayabilirler. Ama oradaki bir Güneş işte mesela diyeceğiz ki 3. evle birlikte bize ne anlatıyor? Ya da hangi burçtaysa onu da tabii için içine katıp Yani. belki de. Şimdi gezegenler dediğim gibi karakterler, yani bu bir şeyi nasıl ortaya çıkardığımızı, burçlar da hangi alanda bize yardımcı olacaklar konuyu gösterecek biraz. Şimdi bir şey karışmasın, onu söyleyeyim. Şimdi biz zodya kullandığımız 12 burca bölümlenen şey bizlerin yaptığı bir şey. Gökyüzünde bir ekliptik bir zodyak var. Onu oturmuşlar. Aslında mevsimleri, o yüzden tropikal zodyak, mevsimsel zodyak diyoruz buna. Mevsimleri baz alarak işte 1 ve 7 aksına ilkbahar ve sonbaharı konmuş. 4 ve 10 aksına da kış ve yazı koymuş durumda. Yani burası aynı zamanda bize beni anlatan birinci ev, seni anlatan ikinci ev, ilişkiler, evlilik düşünün. 4. ev aileyi, yerleşimi anlatan, 10. ev de meslek. Yani hayatımız bunlar arasında dönüyor. Diğer aradaki evler aslında hem destek hem yardımcı hem de diğer konuları hayatımızda gösteren konular. Şimdi benim Güneş'im ya da Merkür'üm zaten 7 tane gezegene bakalım. Jenerasyon gezegenlerini bir ayrı tutayım. Hiç orayı karıştırmayalım. Eğer bir jenerasyon gezegeni Uranüs, Neptün, Plüton. Bunların seyirleri çok uzun olduğu için toplumlara etkilerler, jenerasyonlara etkilerler. Sadece benim kişisel gezegenlerimle bir kontağı varsa orada bazı karakteristik özellikler veriyorlar. Yani çok derinlemesine oralara dalıp kendilerini karıştırmasınlar da derim hatta. Ben neye bakayım? Güneşime bakayım nerede? Ay, Merkür, Venüs, Mars. Bu 5 tanesi benim kişisel gezegenlerim. Ne demek istiyorum kişisel derken? Ben bunları etki edebilirim. Davranışlarımla,
değiştirebilirim bazı şeyleri bu konularla ilgili. Güneş ne benim amaçlarım, neyi amaç edinmek için, ne amacıyla gelmişim ben buraya? Bunu oraya sabır göstererek, oraya belki birazcık daha bilinç koyarak değiştirebilirim. Ay benim itilimlerim, duygusal durumum, çekildiğim noktalar. Buraya da duygularımı psikolojik olarak süzgeçten geçirerek, yardım alarak kişisel gelişime etki edebilirim. Tabii güneş, aya biz ışık diyoruz. Bunlar zaten bir sebeple kuzey güney ay düğümünde etkilediği için geldiğimiz ışıklar. Merkür, Venüs, Mars ile ise Merkür bizim nasıl düşündüğümüz, nasıl iletişim kurduğumuz. Burayı da ben yönetebilirim kişisel etkilerle. Yani biraz zorlu bir açıdaysa benim Merkür'üm, oradaki zorluğu bilir ve ona göre orayı kontrol edebilirim, dönüştürebilirim. Venüs de aynı. Venüs aşk ilişkilerimiz. Aslında bunların hepsi sanki başka biriyle kurduğum ilişki gibi söylemeyeyim. Kendimizle de olan ilişkimiz aslında. Kendimizi ne kadar seviyoruz, kendi değerimizi. Venüs bunu gösterir. Öz değer bilincini de gösterir. İlişkileri gösterir. Aşk ilişkilerini gösterir. Estetik anlayışımız filan bunları gösterir. Mars da eforumu, mücadelemi nasıl yaptığımı gösterir. Bir de Satürn'le Jüpiter var. Bunlara biraz da karma ve dönüştürme sosyal gezegenler diyoruz. Satürn bizim sorumluluklarımız, disiplin olmamız gereken konular. Biraz daha burada kabul etmemiz gereken şeyler var. Tamam mı? O sorumlulukları kabul edeceğim, orada bir disiplin olacağım ki orada yani eli sopalı hoca, o yüzden deriz Satürn'e. Biraz böyle karmik şeyi de getirir, sorumlulukları, vermemiz gerekenleri. Jüpiter ise Satürn'ün biraz daha aksine hak edişleri gösterir. Daha nerede zenginleşebiliriz, nerede genişleyebiliriz bunu gösteren gezegenimiz. Şimdi bunlara bakıp hangi burcun içindeyse bazı yerlerde rahat ediyorlar, daha rahat kendilerini ifade ediyorlar. Bunlar da yönettikleri yerlerde rahat ediyorlar. Bunu hangi evimdeyse o konularla ilgili bana bazı bilgiler veriyor. Konuyu o kadar Aha. güzel bir yere getirdiniz ki. Ben de bir işte Yang Yang Koç olarak tanımlıyorum kendimi. Yani Yang sembolizmini, astrolojiyle bağlantısını çok kullanıyorum. Zaten astrolojinin de bu matematiğinin işlediğini gördüğümde ben de çok hayran kalmıştım. Ve dediğiniz gibi çok derinlere girmeden, yüzeysel bile baktığınızda orada işte bir Mars mesela, ben özellikle motivasyon konusunda çok ele alıyorum Mars haritalarda. Eğer bir su elementine düşmüşse bir ateşin, onu orada biraz bilinçli bir şekilde kaktırmanız gerekiyor. Ama bir ateşte ise o zaten siz kendi içten yanan motorlu gibisiniz. Sizin motivasyona ihtiyacınız yoktur ama sizin de o zaman başka bir şeye ihtiyacınız vardır orada belki. Evet. Ona bakmak gerekir gibi. Bu dediğiniz gibi sadece yerlerini, hangi elementlerde olduğunu, o elementler tarafından destekleniyor mu, desteklenmiyor muyu bile gördüğünüzde sizin hangi alanınızda çalışmanız gerektiğini, nerede disiplin olmanız gerektiğini gösteriyor ve bu gerçekten hayatta adımları hızlı hızlı atmanıza, yani rüzgarı arkanıza almanıza katkı sağlıyor gibi geliyor. Evet, zaten hani çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi biz gezegenlere şu zararda, bu şeyde bazen dil alışkanlığıyla böyle konuşuyoruz ki ben bunu gerçekten çok yapmamaya çalışıyorum. Çünkü benim zarar da dediğimde ben astrolog olarak başka bir şey kastediyorum ama karşımdaki zarar kelimesinin hayattaki başlarına insanı anlıyor. O yüzden aslında gezegenlerin hepsi bir görevle geliyorlar buraya. O görevi ancak orada öyle ifade ederse benim hayatımı dönüştürebilecek. Demek ki benim oraya biraz bilinç koymam gerekiyor, anlatıyor aslında. Dediğiniz çok doğru. Bazı konular var çok rahat akıyor. Okey, ben bunu bilip orada daha rahat bir şeyleri yapacağım. Ama bazı konular var, onu dönüştürdüğümde aslında bana şöyle bir faydası olacak. Orada yeteneğim de gelişecek. Çünkü biz zorlu açılarda öğreniriz. Hayat zorluklar üstünden öğreniliyor ya. Neye çok çaba koyuyorsam orada aslında bir öğrenme de söz konusu. O zorluklarla gelmiş olan gezegen de bize onu öğretiyor aslında. Özellikle kişisel gezegen. Yani aslında o zaman ben bir şeyleri değiştirebilir miyim hayatımda dediğimiz noktada o kişisel gezegenlere bakıp onları anlamak, onun farkında olmak ve onun istediği yönde ilerlemek. Mesela bir matematik öğretmeninden edebiyat dersi almamak gibi. Matematik öğretmeninden matematiği öğrenmek gibi. Evet. Çünkü biz buna kişisel gezegenler aynı zamanda cüzi irade diyebiliriz. Bir de külli irade biliyorsunuz. Şimdi cüzi irade bizim etki edebileceğimiz bir irade. Yani benim Merkür'üm, işte Merkür dediğiniz gibi akıl gezegeni ise su grubunda biraz daha duygusal çalışır. Orada biraz akıl koymakta zorlanabilirim. Ama niye orada geldi? Belki benim orada bir yeteneğim var. Belki daha oraya doğru gidersem sezgisel yeteneğimle birlikte çok güzel duygulara hitap eden şiirler yazacağım belki. Anlatabildim mi? Evet. Böyle yönetebilmek benim elimde kişisel gezegenleri.
Satürn, Jüpiter ise ki jenerasyon gezegenleri zaten daha bambaşka. Orada ise kabul edip, yani bu sadece zorluk değil kabul ederken, dedim ya, gelen iyicil şeyleri de kabul ederek bunu nerede nasıl değerlendirmem gerektiğini gösteriyor. Ya da nerede disipline olmam gerektiğini gösteriyor. Hangi evlerde ise bu gezegenler, demek ki biraz bilincimi oraya koyacağım Güneş'te. Merkür'se demek ki ben orada öğrenirim. O konular benim için ilgimi çekecek, onları konuşacağım. Ya da o evdeki kimi tarif ediyorsa, kardeşler evi mi, aile evi mi, daha çok konularım orada onlarla ilgili olacak. Venüs 5. evdeyse demek ki ya çocuklar ya aşk ilişkileri, orada da bir şeyler daha güzel akacak falan gibi değerlendirebiliriz. Aldıkları açılara göre de bunları daha kolaylıkla mı, daha önümüze gelen bazı zorluklarla mı yaşayacağız? Önümüzdeki taşları temizleyerek, öğrenerek mi gideceğiz? Hani bazı alanda çok rahat akar. Oradaki zenginliği nasıl kullanacağız? Bu da bizim sınavımız ama. Onu da söyleyeyim. Yani mesela dediğiniz gibi o üçgen açılar, hani rahat akar dediğimiz açılarda bazen insanlara rehavet çöküyor. Çünkü diyor ki ben zaten bunu çok rahat yapıyorum diyor. Ama o rehavetin verdiği bir 5 yıl, 7 yıl Satürn döngüsü 7 yılda tamamlandığında yarım karesi birden bir uyanıyor ki evet, yapabilirmişim ama yapmamışım diye orada tekrar ona bir ders verebiliyor. Aynen. Bir de şey konusunu söyleyeyim. Şimdi biraz da bizim kuzey ay düğümü, güney ay düğümü dediğimiz bir açılar var. Ayla güneşin kesiştiği noktalardan alınır. Ve çok gerçekten haritalarda yönümüzü belirlememize çok etkili. Benim gördüğüm de bu. Bir burçtan diğer burca gidiyoruz. Öyle düşünün. Doğarken getirdiğimiz yetenekler ya da genetik olarak hani ya da geçmiş yaşamlar, hangisine inanıyorsak. Getirdiğimiz bazı yeteneklerimiz var. Burası bildiğimiz ve konfor alanımız. Böyle otomatik davranışlarımız. Ve gitmemiz gereken yön, bunu kullanarak tam karşıt açısına gidiyorum. Burası da benim amacımı belirleyecek. Hani biraz böyle bilinç koyarak seçerek gideceğim nokta. Hani nasıl konfor alanından çıkarken bir zorlanırız, seçmemiz gerekir. Aynı. Güney ay düğümü tarafından da kuzey ay düğümü tarafına gitmek aynı şey. Ben eğer seçerek bu yola yürümeye başlarsam hayat beni kuzey ay düğümü tarafında destekliyor. Çünkü bu yetenekleri kullanarak yeni yetenekler ediniyorum ve amacıma orada ulaşacağım. Bu öbür gezegenler de bize yardımcı oluyor. Bu öğretiyi nereden alıyorum? Konu nereden gelecek? Nereye fayda üretebilirim? Ve hepimiz birbirimize fayda üretmek için burada olduğumuza inanıyorum. Yolunu bulana ne mutlu diyorum sadece. Bulamayan aramaya devam etsin. Dediniz ya, bu güney ay düğümü, kuzey ay düğümü dediğiniz noktalarda aslında astronomik hesaplamalarla çıkıyor. Yani o haritada oluşturduğunuzda o haritada görünüyor. İşte güney ay düğümü dediğiniz yerde, dediğiniz kendi getirdiğiniz, kendinizde olan, hali hazırda o halle doğduğunuz bir burcu düşünün. Onun tam 180 derece karşısındaki de ruhun gitmek istediği yer diyorsunuz. Yani güneyinizin tam karşısı kuzeyiniz oluyor. Nasıl dediniz? Hani birin karşısı 7 ise 2'nin karşısı 8 gibi. Hep böyle tam karşıtı oluyor. Evet, şöyle düşünün, yani hayatta dualiteler üzerinedir ya. Bir dualiteyi gerçekleştirmek için geliyoruz ve orada da aslında amaç dengeyi korumak. Bazen yanlış anlaşılıyor. Sanki güney tarafını tamamen bırakıp kuzeye gitmek gerekiyormuş gibi, bu yanlış. Orada dengeyi kurmamızı istiyor. Çünkü sonuçta benim orada bir sürü yeteneğim de var. Niye bırakayım onları? Zaten onları kullanarak o şeye gitmemi istiyor. Yani başka yeteneklere, oradaki dengeyi bulmamı istiyor. Bu dengeyi bulurken üreteceğim fayda zaten benim amacım olmalı. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Harita bize bunları gösteriyor. Güney ay düğümü, kuzey ay düğümü konularına başka bir programda girelim inşallah. Çok sevinirim. Çünkü o konu daha başka bir şey, ama şimdi dediniz ki o zaman kendi kişisel gezegenlerimize bakarak bayağı bir bilgi ediniyoruz. Güneşimizin olduğu yer aslında bilincimizin olduğu yerse, mesela işte Koç'tan başlayalım. Koç'un bilinci o zaman nerede oluyor? Şimdi Koç başlatan demek ya, liderlik etmek istiyor. Yani bir şeyi ben önüme bakayım, başlatayım, gerisini düşünmeyeyim der. Koç güneşi olan insanlar ne dediğini çok iyi anlar. Fakat bazen koçlara şöyle bir kuzey ay düğümü orada olduğu için herkese kendi liderliğini yap diyoruz. Ama bu söylediğim şeyler, hepimizin haritasında bu koç var. Hepimizin haritasında bir gezegenimiz oraya düşüyor. O konularda öyle davranmak olacak. Orası karışmasın. Güneş de bir insanın koçta. Zaten onun ne kadar girişimci olduğunu görürüz. Sadece girişim yapıp arkasını, çünkü boğa geliyor ondan sonra. Boğa gelip şey yapacağı, sabitleyeceği için düşünmez arkasını. Düşünürse liderlik yapamaz. Düşünürse adım atamaz. İlkbahar gibi düşün. Başlatıcıdır. Yani o konu düşünmeden adım atacak. Adım atacak gibi. Boğada bir güneşimiz var. En iyi askerler de Mars'ı güçlü olanlardan çıkar. Mars Koç'ta ve Akrep'te güçlüdür. Eğer boğadaysa da güneşim o zaman. Tabii ki bir şeyleri sahiplenmek, sahip olmaktır. Somut olanı. Artık ikinci evde bir şeyler somutlaşmaya başladı ya.
Orada bir sabitlik enerjisi ister ki somut olanın değerini bilelim, maddenin değerini bilelim. Biraz ayaklarımız yere sağlam bassın ki başlattığımız işin devamını getirebilelim. Güneş Boğa'da biraz buna amaç ediniriz. Konumuz neyse, hangi evdeyse. Yani aslında Koç'ta dediğiniz gibi Mars, o zaman Boğa'da Venüs. Venüs yönetici, evet. Yönetici neredeyse onu öyle iyi yapıyoruz ya da biraz zorlanıyoruz, oradan açı alıyoruz. Bunlar biraz böyle yoruma ve artık önünüzü daha rahat görebilmenizi sağlayacak bilgiler. Siz bu bilgilerle dinlediğiniz astrologlardan hem yükseleninize göre bilgi alabilirsiniz hem de ben kimden yorum alayım daha rahat karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok yorumlara kendiniz girmeyin, orada kendinizi yanıltırsınız. Yani bilmeyenler için, astroloji bilmeyenler için söylüyorum. Sadece kabaca Merkür'üm şu demek ki bilincimi burada böyle koyuyorum. Koç'taysa ben bilinçli, biraz düşüncede girişimci olabilirim de. Ama Mars'ın neredeyse ona göre harekete geçebileceğim gibi. Ya da mesela dinlerken şey dediniz ya, diyelim şimdi soruyorlar, yani ben bu gezegenlerle doğdum, hep böyle mi kalacağım, ama diyoruz ki hayır, çünkü transit gezegenler var ve progres haritalar var. Yani bu da ne demek? Gelişiyor aslında. Siz her öğrendiğinizde başka bir şey dönüşmüyor musunuz, değil mi? Kesinlikle. Harita da bizim gelişiyor. Öyle olsa o zaman hiçbir anlamı olmaz. Hani bazen insanlar sordu, en basit sorudur, o zaman 12 çeşit insan mı var? Öyle bir şey mümkün değil. O kadar katmanları olan bir konu ki astroloji. Hani çok konuya girmeyelim bile, işte doğru mu yanlış mı, inanalım inanalım. Böyle bir şey değil ki, yani matematik, istatistiksel bilgi veriyor. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Şey gibi, yani GPS'i açarak da Bodrum'a gidebilirsiniz. GPS kullanmadan da gidebilirsiniz. O sizin seçiminiz. İnanıyorum, inanmıyorum kimse dinlemez yani. Burada da ciddi anlamda bir istatistik bilgi ve matematik var. Yani çok önceden Neven Hanım, İnsanlar şeye bakıp matematik bilgisi, astronomi bilgisi iyi olmayan kişiler bu işi zaten yapamıyordu. Çünkü o hesaplamalar öyle kolay işler değil. Şimdi programlar var elimizde. Aynen, değil mi? Yani eskiden ebced hesapları yaparlarmış, kendileri harita çıkarlarmış, o yıldızları izlerlermiş. Biz şimdi bir iki yazıyoruz, teşekkür ediyoruz astronomi bilimine. Kesinlikle. Aletler, edevatlar. Astronomi bilimine ve astrologlara. Yani ben şeyi de hiç sevmiyorum. İşte Oğlak'tan Plüton çıkınca artık 20'sinde o statükoculuk falan var ya, böyle bilgiyi saklama, bilgiyi tutma. Ya bu bilgiyi herkese mi indireceğiz? Evet, öyle bir çağa giriyoruz. Plüto artık Kova'da. Bırakın bütün bilgi herkese insin. Siz bunun içinden doğru yapabilmeyi, o zaman şunu öğreteceğiz tekrar. Nasıl doğru seçimi yapacak insanlar? Tabii ki yine orada bir yorumlama sanatı var. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Ama şimdi bu kadar bilgiyi insanlardan saklayarak adım attığımızda bir yere varamayacağımızı gördük. O statikoculukla. Ama o da başka bir şey öğretti bize. Yani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Dönem değişiyor. Statiko işte bizi zorlayan şeylerde bazı şeylerin yıkıldı. Şimdi bilgi çağı. Daha hümanist bir çağa doğru gidiyoruz. O yüzden bilgi çok önemli olacak. İnsanların kendilerini keşfetme isteği çok yükselecek. O zaman ne yapalım? Biz eski astrologlar, astronomlar gibi nasıl onlar hizmet edip bu matematiği bize sağladılarsa bunu, belki bizlerin de başka görevleri var bu konuda. Siz buna nasıl ulaşabilirsiniz? Nasıl kolaylıkla kendinizle ilgili azıcık da olsa bilgi alabilirsiniz? Derin yorumlama isteyenler için ya eğitimini alır astrolojinin, ya bir astrologdan danışmanlık alır. Onu sonrasına çok ulaşılabilir artık böyle şeyler. Dediğiniz gibi eskiden mesela sadece Satürn dediğiniz mesela kitap diye sembolize edersek, şimdi Kova'ya geçtiğinde yani havada dolaşan bir virüs gibi bu bilgi. Her şekilde ya da diyelim kitap olmaktan çıktı. Evet. Bir virüs gibi hepimize çok ulaşıyor. İşte internetlerden ulaşabiliyorsunuz. Bakın ben sizi görüyorum ve dediğim gibi bir sürü insanı görebilecekken siz içinden benim algımla sıyrılıyorsunuz. Siz bana sıyrılıyorsunuz. Çünkü demek ki ben sizden duyabiliyorum. Bir de böyle bir şey var. Yani herkes herkesten duymuyor. Bazı insanlar da bazı insanlardan duyabiliyor. O da neden? İletişim belki, enerjimizden. İletişim, aynen. Evet, kim hangisinden daha iyi duyuyorsa onu dinleyip ya da ondan da danışmanlık alabilecek kolaylıkta artık her şey. Çok güzel anlattınız. Nasıl toplayalım bugünü? Astrolojiden nasıl faydalanın konusunu? İşte yani bu bilgiler ışığında biraz daha bilinçle dinlerse insanlar, hani korkuya kapılmadan astrolojiden fayda görürler. En çok beni bu üzer. Amacımız insanları korkutmak değil ki, hani öyle olduğunda daha çok sanki ilgi çekiyor gibi, ama o da bitecek. Hiç merak etmeyin. Amacımız insanlara bakın burada böyle güzel bilgiler var, bunlardan da böyle faydalanabilirsiniz diyebilmek. Bunu amaç edinenler daha öne çıkacak, hiç merak etmeyin. Çünkü hümanist çağa doğru gidiyoruz. Biz elimizden geldiğince insanların kafalarını netleştirmeye çalışalım. Bilgi çok. Buna nasıl ulaşacaklarını sağlayalım.
Evet, Amacım da o ağzınıza yani. sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Çok Umarım sağ devamını da olun. getiririz. Son sözlerinizi de alayım. Öyle Valla kapatalım. Münevver Hanım, çok teşekkür ederim, buna vesile oldunuz. Dediğim gibi bir şeyleri fark edip ya evet bana çok faydası oldu, ben buna nasıl vesile olup da insanlara aktarırım düşüncesine girdiğinizde yolunuza öyle şeyler çıkıyor ki sizin gibi işte başka şeyler gibi. Çok mutlu oldum. Söylemek istediğim çok şeyi söyledim. Daha çok şey de var ama işte zaten bunu amaç edince bunun sırası geliyor, yeri geliyor, konuşuyorsunuz. Çok da bu konuda şey olmamak lazım, agresif olmamak lazım. O Doğru. zamanı gelince akıyor zaten. Ben çok teşekkür ederim. Benim ilk programım, onu da söyleyeyim size. Ay ne güzel, çok mutlu oldum. Evet, Teşekkür ederim. evet. Gerçekten çok güzel aktı benim için de. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Tamam o zaman bizden de bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki programda Tamam, görüşene kadar hoşça kalın. tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.